Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî. Bugünün Müslümanın omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Gecenin siyah zülüfleri üzerinde var mı ahınız? Islandı mı bu gece seccadeniz? O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabbin huzuruna varmıştır. Terinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? Akimis salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Muhterem Müslümanlar, Allah'a kulluğun, Allah'a karşı yaptığımız kulluğun fihristi, hulasası, enmuzeci olan namazın miftahı içte bir hazırlık ve dışta da abdest almaktır. Abdest almak, ruhu zindeleştirmek, ruhu kendi gücüyle serfiraz kılmak, melekiyet yönünü geliştirmek, Rabbimizden gelecek lütufları intizar etme havasına girmek demektir. Soğuk suyu vücudumuza vurduğumuz zaman bir elektriklenmekle nasıl vücudumuzda bir zindelik hissedersek, nasıl mafsallarımıza dokundurmakla bu suyu vücudumuzda bir dinçlik hissedersek, nasıl bunun fiziği ve tabii bir izahı vardır. Öyle de gençleşmiş, dinçleşmiş ve zindeleşmiş ruh, Rabbinden gelecek şeylere makez olabilme hüviyetini kazanmış demektir. Bu mana ve bu keyfiyette olan temizlenmedir ki, ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ahirette sair ümmem arasında hususi bir isimle çağrılmasına vesile olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti yud'avne yevmel kıyameti gurren muhaccalin buyuruyor. Kıyamet gününde benim ümmetim gurren muhaccalin diye söylenir. Gurren muhaccalin diye onlardan bahis yapılır. Nedir gurru muhaccel? Alınları parıl parıldır, pırıl pırıldır, etrafa nur saçmakta, hakikat gamzetmektedir. Abdest uzuvlarından çıkan nur onların ümmeti Muhammed olduğuna delalet eder. Abdest uzuvları da parıl parıl ve pırıl pırıldır. Bir taraftan tertemiz, dupduru, pırıl pırıl, öbür tarafta ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu gösterecek mahiyette nur saçmaktadır, parıl parıl. Ümmeti yud'avne yevmel kıyameti gurren muhaccelin. من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعله كما قال. Abdest eserinden ötürü uzuvları pırıl pırıldır. Her kim abdest uzuvlarını daha fazlasıyla yıkamak, uzuvlarının parlaklığını artırmak isterse yapsın bunu buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih bir hadisi şerifte bu meseleyi tafsilen bize değişik şekilde sahabi naklediyor. Baki'ül Garka'da gittik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle bugün dahi tarihçilerin tespit ve ifadesiyle 10.000 sahabi sinesinde yatıran Medine mezarlığı Baki'ül Garka'da gittik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son günlerini yaşarken hem Baki'ül Garka'dakilerine veda etmiş, hem de Uhud şühedasına gidip veda etmişti. Bunun ledünni ayrı bir manası vardı. Ahirette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendine has yüksek vaye ve makamla belki kıyamete ve mahşere kadar kimse kendisiyle görüşemeyeceği için doğrudan doğruya kabirdekilerine veda etmiş. Cismaniyeti itibariyle bir kere daha onların karşılarına çıkmış. Bir daha o büyük ruhlara selam çekivermişti. Baki Garka'da girdiğimizde selamun aleyküm dâre kavmin mu'minin.
ve inna inşaallahu an qaribin lahikun. Ey bu mezarlık ahalisi, size selam olsun. İnşallah yakında ben de buraya geleceğim diyor. O gün bugün mezara gittiğimiz zaman bunu söylemek ümmetine sünnet olmuştur. Ve bir müşahede oldu muhtemelen. Nazarları derinleşti, bakışları buğutulaştı ve dudaklarından şu sözler döküldü. وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا. Ah ne kadar arzu ederdim kardeşlerimi görmeyi. اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ ya Resulallah. Kardeşlerin, biz kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah? Entum ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Siz benim sadık yarım ve yaranımsınız. Ve ihvani lem ye'ti min ba'du. Benim kardeşlerim henüz gelmediler. Onlar sonra gelecekler. Şerefli bir cemaat, şerefli bir ümmet, şerefli bir millet. Etarif ya Resulallah inne men lem ya'ti min ba'du. Henüz gelmemiş kimseleri tanıyabilecek misin? Nasıl tanıyacaksın? Allah Resulü şöyle buyurdu. اَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ وَبَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ خَيْلٌ بُهْمٌ هَلْ تَعْرِفُ هَذَا خَيْلَهُ قَالُوا نَعَمْ. Bir adam düşünün. Öyle bir adam ki alınları pırıl pırıl atları var. Ayakları sekili bembeyaz atları var. Siyah ve zor atlar içinde kendi atlarını tanır mı tanımaz mı bu? Tanır dediler. Allah Resulü buyurdu. فَيَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ. Benim ümmetimde gurri muhaccel olarak gelecekler. Allah'ın huzuruna gelirken karşıdan bakacağım. Alınlarında secdenin emaresi nur gamzeder göreceğim. Abdest uzuvları nurla etrafa nur saçıyor müşahede edeceğim. At sahibi atını tanıdığı gibi ümmetimi tanıyacağım. Ve ana farasuhum ala havdi. Ben havzımın başında onların tarafıyım. Ben o kardeşlerimden evvel gidiyorum. Gidiyorum, Farat'ın manası budur. Onlara yer hazırlayayım. Kelselimi hazırlayayım. Maşrafalarımı hazırlayayım. Bir misafir eder gibi onları güzel karşılaya, istikbal eder, hüsnü istikbalde bulunayım. Ve ana faratuhum ala havdi buyuruyor. Havzımın başında ümmetimin faratıyım. Secde ede alnında secde amaresi belirmişlerin faratıyım. Abdest ala mahkeme-i kübrada, madene-i ulyada, mahşerde herkesin nefsi dediği yerde, abdest uzuvlarının saçtığı nurlarla kendilerini tanıyacağım ümmetimin faratıyım. Nicelerini havzımın başından kovdukları zaman, yüzü nur gamzeden, abdest uzuvlarından semalara doğru amud-i nuraniler yükselen, ümmetimin imdadına koşacak, şefaat edeceğim. Ve ana ala havdi faratuhum. Havzımın başında onların faratıyım. Hadis değişik rivayetlerle nasıl rivayet edilirse edilsin, bize anlatılan şey şudur. Fahri Kainat Efendimiz'den asırlarca beride uzak kalmış bulunmuş olmasına rağmen, abdest ve namaz hatırasıyla, abdest ve namaz müzekkiratıyla, Allah ve Resulullah'ı hatırlayarak, içinde bir aydınlık hasıl eden, iç berraklığına ulaşan bir cemaate Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, Baki Garkat ashabına selam çakarken, asırları aşıyor, bir temenna çekiyor, bir selam veriyor. Ne kadar arzu ederdim kardeşlerimi görmeyi buyuruyor. Büyük bir keyfiyet var idi ki, ahirete irtihal edeceği zaman, mezarın altındaki ashabını Allah ona gösterdiği gibi, bir televizyon ekranında adeta gelecek ümmeti Muhammed'i de gösterdi. O Baki Garkat'ta son teftişini yapıyordu. Gelmiş, geçmiş, ölmüş ümmetler güruhuna karışmış ümmetinin teftişini yaptığı gibi, gelecek ümmetinin ruhlarını da teftiş ediyordu. Bu cismaniyet itibariyle, bedeni keyfiyetiyle son bir kere daha, Kaid-i Azam'ın, kumandanı muhteşemin,
ümmetine sağdan hizaya gel deme manasındaydı. Baki Garkat'ta son görmüştü. Ashab-ı kabir ehline selam verilir gibi selam vermişti. Ekranda gördüğü ümmetinin simasını görünce de pırıl pırıl simalara, kendi nurundan muktebis simalara, kendi nuruna aşık ve hayran olmanın ifadesi manasında ne kadar arzu ederdim, sonradan gelecek kardeşlerimi görseydim buyurur. Muhterem Müslümanlar, bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iştiyakıdır. Bizdeki iştiyak, abdest uzuvlarını onun fermanına uyarak, ahirette nurlanacak şekilde burada yıkamak, alnımızı secdenin gamzesiyle süslemek, ona ümmet olma şiarıyla, şairiyle, alametiyle huzurunda haşr ve neşr olmak, onun görme arzusuna buradan icabet etmek. Bizi görmek mi arzu ediyorsun ya Resulallah? İşte sana kavuşma iştiyakı içindeyiz. İşte ibadet-ü taatımıza sana kurbiyet için çırpınıyoruz. İşte senin hadis-i şerifli ifade ettiğin gibi mekâris-i abdesti tas tamam alıyor. Sıcakta camide terlemeye rağmen namaz kılıyoruz. İşte sana kavuşmak için oruç tutuyoruz. Günler uzun, havalar sıcaktır. Orucunu yiyen bir sürü bakışı bulanmış vardır. Bunların içinde biz dişimizi sıkmış, senin bıraktığın müzekkirata sadakat içinde yaşıyoruz. Böyle diyebilirsek ne mutlu bize. O ümmetine bağlılığın ifadesini 14 asır ötesine selam çakmak suretiyle, sen 14 asrın verasına, ubudiyetteki inceliğin, ibadet-i taattaki hassaslığın, her şeyi tas tamam yapma ciddiliğin içinde ona karşı kulluğunu ve bendeliğini ifade etmek suretiyle selamun aleyküme ve aleykümüsselam demiş olacaksın. Selamun aleyküm diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ve aleykümüsselam demiş olacaksın. Sevgin varsa, kavuşma arzu ve iştiyakı varsa içinde, ona kavuşma yolunda olacaksın. Zira niceleri var ki, mahşere çıkacak ama onu göremeyecekler. Niceleri var ki hesap görecek ama onu göremeyecekler. Mizan görecek, onu göremeyecekler. Hesap için Allah'ı görecek ama şefaat için Resulullah'ı göremeyecekler. Bütün bu göremeyen körler ve mahrumlar içinde. Kör ve mahrum olmamanın yolu mescitten geçer. Kör ve mahrum olmamanın yolu oruç manasını aç durmadan geçer. Kör ve mahrum olmamanın yolu malından bir parça ayırıp hak yolunda zekat vermeden geçer. Kör ve mahrum olmamanın yolu meşakkate ve masrafa katlanıp, mehaliki iktiham edip, hacca kadar gidip, ubudiyeti kübraya mazhar olmak, Kabe'yi tavaf etmek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitmek, selam verip ahd-ı peymanını yenilemek yolundan geçer. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, 14 asrın tozunun toprağının, gözünü kör ettiği ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünü, Allahu Teala'nın mütebessim veçhesini açsın. Bizleri şu gaflet aleminde, mağaranın içindeki esrarlı oyunları oynamadan halas eylesin. Nazarımızı ebedileştirsin, ulvileştirsin, Lahu Teala'nın sürmesiyle sürmelendirsin. Gerçek aleme, kâmeti kıymetine uygun bizleri muttali kılsın.